Merhaba, ben Tunç Şatıroğlu. Piyasalar yorumuma hoş geldiniz. Bir önceki piyasa yorumuma göstermiş olduğunuz yoğun ilgi ve güzel sözler için sizlere teşekkür ederek başlamak istiyorum. Önce kısaca Borsa İstanbul'daki duruma bakacağız. Temelde Türkiye'de ekonomi pek iyi değil. Hatta bugün Bloomberg'de de böyle bir haber çıkmış olması, yani Türk şirketlerinin yarısının zararda olduğuna dair haberlerin çıkması, sıkı para politikası nedeniyle zaten yani yatırım iştahını azaltan şeyler. Ben biraz daha yükseliş olabileceğini düşünüyordum. Şöyle baktığımızda aşırı satış bölgesine de 2 saatlikte geldiğimizi görüyoruz ama o beklediğim yükseliş gerçekleşmemiştir. Belki kötü haberlerin hepsi henüz daha bitmiş değil. Nasıl olsa bitecek ama görüldüğü kadarıyla aşağıda 9000, yukarıda 9800 seviyeleri arasında gidip gelen bir endeks göreceğiz gibi geliyor bana bir süre daha. Şimdi buradan Amerika'ya geçeceğim. Amerika'ya geçmeden önce şu haberlerden biraz bahsetmek istiyorum. Birincisi, Morgan Stanley zaten daha evvelden yani yükseliş beklediklerini söylemişlerdi. Stratejist 7100 bekliyor S&P 500 için. Bakın burada bir güzel bir tablo paylaşmışlar. Şimdi diyor ki bizim diyor baz senaryomuz eskiden 6500'dü, şimdi de 6500. Ancak diyor bullish senaryo, yani boğa senaryosunda 7200 olmasını bekliyoruz diyor. Yani boğa senaryosu dediği şey aslında Fed'in faizleri indirmeye başlaması ve miktarsal genişlemeye geçmesi. Şu anda miktarsal daraltmada Fed 7200 diyor. Hatırlayacak olursanız benim baz senaryom 6400, baz senaryom 6400 ama boğa senaryom 7300 benim, yani çok yakınız burada Morgan Stanley ile. Diğer şeylere de göstermişler, yani MSCI Europe Topics, MSCI Emerging Markets diye, onlarda fazla bir potansiyel görmüyorlar. Ancak boğa senaryosu olması durumunda mesela MSCI Europe'da da S&P 500'e benzer bir performans bekliyorlar. İlginç geldi bana bu. Diğer taraftan Amerikan 10 yıllıklarla ilgili olarak %5'e gidecek olursa bu bizim için çok iyi bir alım fırsatı olacaktır demişler bu haberde. Fakat %4'e gelecek olursa da satıcı oluruz demişler. %5 olunca tabii bizim için çok iyi alım fırsatı olur ama hisse senetleri için de iyi olmaz demişler. Yani hem bir taraftan iyi haber var, bir taraftan da kötü haber var. Bir de üstüne şu haber var, ondan da bahsedelim. O da CNN'de yayınlanmış, daha sonra Bloomberg'de de çıktı. Yani burada diyorlar ki Amerikan istihbaratı İsrail'in İran'a saldıracağı yönünde bir istihbarat almış ve bu isminin açıklanmasını istemeyen kaynaklar da bunu CNN'le paylaşmışlar. Fakat ne Amerika tarafından ne İsrail tarafından konu hakkında bir açıklama yapılmadı. Bana pek inandırıcı gelmedi. Yani piyasa üzerinde tedirginlik yaratabilecek, yani Amerikan borsasında satışlara sebep olabilecek, altında yükselişe sebep olabilecek bir haber olmakla birlikte burada petrolden bahsedilmiş. Yani şu anda Amerika-İran görüşmeleri bir çıkmaza girmiş durumda. Belki böyle bir haber uçurularak İran üzerinde baskı yapmış olabilirler mi, ya da baskı yapmaya çalışmış olabilirler mi? Gerçek bir tarafı var mı yok mu bilemiyoruz. Dolayısıyla hareketler spekülatif olup eğer tehdit gerçekleşmezse de tam tersine çok hızlı bir şekilde dönebilir. Bunları da söyledikten sonra Dow Jones'la başlıyoruz. İşte Dow Jones'ta bugün düşüş var. Zaten böyle şeyler olabileceğinden bahsetmiştik. Yani biraz kar alma
olabileceğinden bahsetmiştik piyasalarda. Tabii size kar alın, satın anlamında söylemiyorum. Bunu bir satış olarak değerlendirirler diye. S&P 500 daha yatay seviyelerde, biraz daha aşağılara gelmişti ama orası da çok iyi durumda değil. Nasdaq daha iyi durumda. Yükselişin devam ettiğini görüyoruz her şeye rağmen. Yani orada da teknoloji tarafında tabii çok büyük gelişmeler var. Google özellikle çok önemli, Alphabet daha doğrusu çok önemli gelişmeleri imza atıyor, onları paylaşıyor. Bugün hakikaten teknolojik olarak hem generative video dediğimiz kısımda, yani video oluşturmada yapay zekayla, hem de karşılıklı görüşmelerde İngilizceden İspanyolcaya, İspanyolcadan İngilizce simultane sesli tercüme yapılması gibi özelliklerin gelmesi çok önemli şeyler oluşturdu bence Apple tarafında. Gayet iyiydi Alphabet. Devam edecek olursak, yani Amerikan borsası için tut tavsiyemi sürdürüyorum ben. Borsadan da hemen Bitcoin tarafına geçmek istiyorum. Bitcoin ala dönmüştü tekrardan. Şu 105.000 üzerinde de alın demiştik. Yükseliş devam ediyor. 108.982'deyiz şu anda. 109.358 eski zirvesine de geldi. Yani aldınız, tutmaya devam edin bence. Şu zirve geçildikten sonra yeni alım yapın. Çünkü daha evvelden birçok yerden aldırdık size. Güzel. Ether de tabii yükselişe geçti. Ether'in de yükselişe geçmesi iyi, fakat 2620 geçilmeden Ether'de yeni alım önermiyoruz. Ripple da yükselişe geçti ve düşeni kırdı. Güzel. Yani Ripple'daki bu düşeni kırması, artık düşüşün durması Ripple'da güzel. Fakat tekrardan yani yeni alım önerebilmemiz için Ripple'ın biraz daha güçlendiğini görmemiz gerekiyor. Bence şu en azından şu 2.43, 2.44 seviyesinin gelip bir geçtiğini görmemiz lazım. Çünkü buralarda dirençle karşılaşabilir Ripple'da. O yüzden halen daha alım önermiyoruz. Buradan da TLT hakkında da biraz konuşalım. Amerikan 10 yıllıklar demin söylediğim gibi bu savaş nedeniyle de ve işte diğer sebeplerle de tekrar 4.50'nin üzerine çıkmış durumda şu anda. O yüzden TLT'de alım önermiyoruz. TLT'de alım önermemiz için 2 gün düşüş görmek istiyoruz Amerikan 10 yıllıklarda. Onu henüz görmedik. Şimdi buradan altına geçecek olursak, altında satın demiş olduğum seviyelere tekrar neredeyse geri gelmiş olduk. Fazlasıyla bir yükseliş gerçekleşti. Onun da sebebi demin anlatmış olduğum İran'a İsrail'in saldırı yapabileceği konusundaki spekülasyonlar olduğunu düşünüyorum. Şöyle gelip tekrardan işte aşağıdan wave trend göstergesinin de aşırı alım bölgesine geldiğini ve bir negatif uyumsuzluğunda oluştuğunu görüyorum. Yeni alım yapmayın görüşümü sürdürüyorum. Fakat böyle bir ortamda da eğer satmadıysanız satmayın. Çünkü spekülatif bir yükseliş olabilir ve daha yukarıdan satabilirsiniz. Gümüş tarafında şu bugün değerlendirelim demiştik. Bugün değerlendirdiğimizde kritik seviyeleri geçtiğimizi görüyorum gümüşte. Kritik direnç seviyelerini geçtiğimizi görüyorum. Normal şartlarda da buradan alın derim. Ancak bu savaş nedeniyle biraz temkinli olalım diye düşünüyorum yani. Çünkü riskli varlıklara satış gelince en çok gümüşe satış gelecektir. Ayrıca bir sonraki dirençte 33.70'te bulunuyor. 33.70'de geçebilirse belki alınabilir. Ama şu kırmış olduğu için risk almak isteyenler gümüş almak için ayırdıkları paranın yarısıyla alabilirler. 33.70'in üzerinde kalabilirsek mesela bir 4 saat daha, diğer yarısıyla da alabilirsiniz. Yani gümüş tarafında daha pozitifim. Onu da hep söylüyorum. Altın gümüş rasyosundan da bahsediyorum. Onun da biraz aşağılara geldiğini görüyoruz. Yani bu şekilde. Bugünlük de bu kadar.